Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size bu güzel çantalığın örülüşünü anlatacağım. Lütfen kanalıma abone olup beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Güzel çanta tariflerimin devam edebilmesi için beni Instagram'da, Facebook'ta, Pinterest'te, TikTok'ta da takip edebilirsiniz. Hepsinde Funda'dan El İşleri sayfalarımın, kanallarımın ismi. Oradan bana ulaşmanız daha kolay olabilir. Ama YouTube'dan da bekliyorum. Düşüncelerinizi, fikirlerinizi, beğenilerinizi, yorumlarınızı lütfen benimle paylaşın. Bu şekilde deri bir kapak tercih ettim. Siz de isterseniz deri kapak kullanabilirsiniz. İsterseniz içinden çıt çıtlayabilirsiniz ya da kendiniz örebilirsiniz kapağını. Çantamızın ölçüleri videonun sonunda var. Santim olarak eninin boyunun ölçüsü. Merak ediyorsanız izleyebilirsiniz. Videonun sonunda verdim ölçülerini. Ben K-tip kullandım. 400 gram K-tip gitti. Siz de eğer K-tip kullanacaksanız 400 gram ip yeterli olur. Ama farklı iple örecekseniz gramları değişebilir. Giden ip miktarı, çantanın boyutu değişebilir. İp değiştiği zaman. Ben bu şekilde tek renk tercih ettim. Ama siz 2 sırada bir ya da 3 sırada bir, 4 sırada bir nasıl isterseniz ip ekleyerek ipleri değiştirebilirsiniz. Rengarenk bir çantada yapabilirsiniz. Şu kenar kısımlarına dikkat edin. Dik bir şekilde değil de yatay bir şekilde ilerlemesi için bu kenar kısımlarını anlattığım yerlerde çok dikkatli olun. Böyle güzel bir çantamız oldu. Şu şekilde bayağı geniş bir çanta oluyor. Eğer siz ağzını bu kadar geniş istemezseniz bu kenarlarını dikebilirsiniz. Tığla ya da iğne ile birleştirebilirsiniz. Ne kadar olmasını isterseniz genişliğin o kadar dikebilirsiniz. Eğer astar dikecekseniz kenarlarını dikmeden bu şekildeyken astar dikiniz. Daha sonra birleştirin kenarlarını. Kanalımda kenarlarının nasıl birleştireceğini anlattım. Daha önce aynı bu çanta modelinden birkaç renk kullanarak çizgili bir çanta yapmıştım. Yeşilli aynı model. Orada ağzını birleştirmeyi de anlatmıştım. İsterseniz o videomdan nasıl dikileceğini izleyebilirsiniz. Çantamızı örmeye başlayabiliriz. 4 milim tığla örüyorum çantamızı ve K-tip kullandım. Şu şekilde halkamızı yapalım. Tığımızı halkanın içinden geçirerek ipimizi takıyoruz. Ve buraya 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Ve buradaki halkamızın içine şu şekilde batarak bir ilmek çıkardık. Tığımızdaki 3 ilmeğin ikisini örüyoruz. İkisini örüyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Tekrar doladık. Ve yine aynı halkanın içine batarak bir tane daha ikili trabzan yapalım. Zincirle beraber 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapmış olduk. 1, 2 tane zincir çekiyoruz. Yine aynı halkanın içine batarak 3 tane daha ikili trabzan yapacağız. 1, 2, 3. Şimdi 2 tane zincir çektik. Yine aynı halkanın içine 3 tane daha ikili trabzan yapalım. 2 tane zincir çektik. Yine aynı halkanın içine 3 tane daha ikili trabzan yapalım. Buradaki sihirli halkamızın uçta kalan ipini çekerek sıkıştırıyoruz şimdi halkamızı. K-tiple örüyorsanız çok fazla çekiştirmeyin. K-tip kopabilir. Evet, burada 4 tane ikili trabzanımız oldu. Üçerli gruplardan oluşan 1, 2, 3 tane köşemiz oldu. Şimdi 4. köşemizi üst sıraya çıkarken yapacağız. Tığımıza ipimizi doluyoruz ve burada önümüzdeki 1, 2, 3 tane zincir yapmıştık başlarken. 3. zincirden tığımızı geçirelim. İpimizi doluyoruz. Tığımızda 1, 2, 3 tane ilmeğimiz var.
Bu ilmeklerin hepsini bir seferde örerek bir üst sıraya çıkmış oluyoruz. Burada şimdi 3 tane zincir çekelim. 1, 2, 3. Bu ipimizi iyice sıkıştırıyoruz. Şimdi bu sıramızda 3 tane zincir çektikten sonra buradaki sihirli halkamızdan şöyle tığımızı geçiriyoruz. Buradaki 2 tane üçlü grubun ortasından ve ipimizi doluyoruz. İlmeğimizi çıkardık. Burada üçlü trabzan yapacağız şimdi. 1, 2, 3. Üçlü trabzanımızı yaptık. Tekrar tığımıza doladık ve burada arkadaki yapmış olduğumuz boşluğa batarak bir ilmek çıkardık ve tığımızdaki 3 tane ilmeği 2 seferde çıkararak ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi tığımıza doladık ve buradaki üçlü yapmış olduğumuz trabzanları atlıyoruz. Buradaki köşeye batarak bir tane ilmek çıkardık. Tığımızdaki 3 tane ilmeğe yine ikili trabzan yapıyoruz. Tığımıza doladık. Burada ortadaki halkaların olduğu yerden tekrar tığımızı geçirdik. İlmeğimizi çıkardık ve buradaki 3 ilmeğimizi üçlü trabzan olarak örüyoruz. 1, 2, 3. Tekrar tığımıza doladık ve buradaki zincir boşluğuna batarak bir tane ikili trabzan yapalım. 1, 2. Yani buradaki üçlü trabzanımızın sağında ve solunda birer tane ikili trabzanımız oldu. Şimdi 2 tane zincir çekelim köşe için. Tığımıza doladık ve buradaki zincir boşluğuna bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2. Tekrar tığımıza doladık ve buradaki üçlü trabzanımızı yaptığımız aynı yerden tekrar tığımızı batırarak bir ilmek çıkardık ve buraya da üçlü trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3. Tekrar tığımıza doladık ve arkadaki boşluğa batarak bir tane ikili trabzan yaptık. Bütün köşelerimizde aynı işlemi uygulayacağız şimdi. Tığımıza doladık. 3 tane olan ikili trabzanımızı atlıyoruz ve bu köşeye ikili trabzan yapıyoruz. Tığımıza doluyoruz ve buradaki halkadan bu şekilde tığımızı batırarak bir ilmek çıkardık. 1, 2, üçlü trabzan yaptık. Tığımıza doladık ve buradaki zincir boşluğuna ikili trabzan, 2 tane zincir ve aynı boşluğa yine ikili trabzan ve buradaki halkamızın içine batarak üçlü trabzan ve tekrar buradaki zincir boşluğuna ikili trabzan. Bir köşemiz daha oluşmuş oldu. Şimdi tığımıza doladık. Yine önümüzdeki trabzanları atladık ve buradaki köşemize ikili trabzan yaparak burada da köşemizi oluşturalım. Evet, burada da köşemizi oluşturduk. Şimdi tığımıza doluyoruz ve burada başladığımız yere geldik. Bir üst sıraya çıktığımız yer. Burada 3 zincir çekerek başlamıştık üst sıramıza. Ve oradaki boşluğa bir tane ikili trabzan yapalım. Tığımıza doladık ve buradaki üçlü trabzanı yaptığımız aynı yere bir tane de üçlü trabzan yapıyoruz. Ve yine buradaki boşluğun içine bir tane de ikili trabzan yapıyoruz. Bu ortadaki ipimizi arada sıkıştırıyoruz sıramız bittiği zaman.
Şimdi tığımıza doladık ve burada ilk başta çekmiş olduğumuz 3 tane zincir vardı. Bu zincirlerin en üstündekine batarak bir ilmek çıkardık ve tığımızdaki 3 tane ilmeğin hepsini bir seferde ördük. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz yine. Evet, 3 tane zincirimizi çektik. Şimdi bu boşluktaki bu aradan yine tığımızı takıyoruz ve ilmeğimizi çıkardık. Buraya bir üçlü trabzan yapıyoruz. Tekrar tığımızı doladık ve burada arkadaki boşluğa batarak ikili trabzan yapıyoruz. Sıralarımıza her sırada bu şekilde çıkacağız. Köşemizde bir üst sıraya çıkmış oluyoruz. Şimdi tığımıza doladık. Ve bu önümüzdeki trabzan yaptığımız, üçlü trabzanı yaptığımız bu arayı atlıyoruz. Buradaki boşluğumuza batarak bir tane ikili trabzan yapalım. 1, 2. Tığımıza doladık. Ve burada altta ilk başlarken bu halkamızın içine 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapmıştık. Bu ikili trabzanın bu ortasındakinden batarak, gövdesinden bu şekilde batarak üçlü trabzan yapacağız şimdi burada. Tığımıza doladık ve buradaki 3 tane trabzanımızın ortasındakinden, gövdesinden tutturduk ve buraya üçlü trabzan yaptık. Tığımıza doluyoruz ve yine burada arkadaki boşluğumuza batarak ikili trabzan yapıyoruz. Modelimiz bu şekilde böyle oluyor. Ortada bir tane üçlü trabzan, sağında ve solunda birer tane ikili trabzan oluyor. Tığımıza doladık ve buradaki köşeye batarak yine ikili trabzan yapıyoruz. Tığımıza doladık. Buradaki boşluktan yine buradan alttan tığımızı geçiriyoruz ve buraya üçlü trabzan yapıyoruz. Tekrar tığımıza doladık. Yine buradaki arkadaki boşluktan batarak ikili trabzan yaptık. Köşelerimizde 2 tane zincir çekiyoruz. Tığımıza doladık. Yine buradaki boşluğa battık. İkili trabzan. Tığımıza doladık ve yine buradaki üçlü trabzanı yaptığımız yerden tığımızı taktık, ilmeğimizi çıkardık ve bir tane üçlü trabzan yaptık. Yine tığımıza doluyoruz ve burada arkadaki boşluğa batarak bir tane daha ikili trabzan. Yani burada yapmış olduğumuz modeli köşelerde 2 tane yapıyoruz aynı boşluğa. Aralara 2 tane de zincir çekiyoruz. Sadece köşede buralarda zincirimiz yok. Şimdi tığımıza doladık ve bu önümüzdeki modeli atlıyoruz. Buradaki boşluğa batarak ikili trabzan yapıyoruz. Ve yine burada alttaki ilk başta yapmış olduğumuz 1, 2, 3 tane trabzanımız vardı. Bu trabzanların ortasındakinin gövdesine taktık. Ve buraya üçlü trabzan yapıyoruz. Tığımıza doladık. Ve buradaki boşluğa yine ikili trabzan yapıyoruz. Tığımıza doluyoruz. Ve yine buradaki köşedeki yapmış olduğumuz aynı işlemi bu köşemizde tekrarlayacağız. Bu köşemizde de tekrarlayacağız ve başlangıç yerine kadar aynı anlattığım şekilde kenarlarımızı örüp geleceğiz. Evet, başladığımız yere kadar köşelerimizi uygulayıp geldik. Tığımıza doladık ve yine burada ilk başta 3 tane zincirle üst sıraya çıktığımız köşedeyiz. Buradaki boşluğa batarak ikili trabzan yapıyoruz. Ve burada buradaki üçlü trabzanı yaptığımız yerden yine tığımızla bir ip çıkardık ve üçlü trabzan yaptık. Yine tığımıza doladık ve burada arkadaki boşluğa batarak ikili trabzan yaptık. Yine burada da 2 tane modelimiz oluşmuş oldu. Buradaki köşelerde olduğu gibi. Şimdi tığımıza doladık ve buradaki 1, 2, 3. zincirimizin tepesinden battık. Ve 3 tane ilmeğimizin hepsini bir seferde örerek bir üst sıraya çıktık.
1, 2, 3 tane yine zincirimizi çektik. Ve burada yine buradaki boşluktan bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Arkadaki boşluğa yine ikili trabzan. Tığımıza doladık. Ve şimdi burada bu önümüze ilk gelen modeli hep atlıyoruz ve oluşan birinci boşluktan devam ediyoruz örmeye. Tığımızı, ipimizi doladık. Buradaki boşluğa ikili trabzan yapıyoruz. Ve alttaki hemen boşluğun altındaki üçlü trabzanın gövdesinden batarak bir tane üçlü trabzan ve arkadaki boşluğa ikili trabzan. Tığımıza doladık. Yine önümüzde üçlü yapmış olduğumuz trabzanımız var. Bunu atlıyoruz ve buradaki boşluğa ikili trabzan yapıyoruz. Ve burada altta yapmış olduğumuz üçlü trabzan var boşluğun altında. Buradan gövdesinden tutturarak bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Ve buradaki boşluğa batarak ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde iki tane modelimiz oluştu. 1, 2, 3 tane boşluğumuz olacak. Şimdi tekrar tığımıza doladık ve buradaki köşeye batarak ikili trabzan, tığımıza doladık. Burada alt sıradaki aradan tığımıza doladık. Üçlü trabzan ve yine köşeye boşluğa ikili trabzan. Burada iki tane zincir. Aynı boşluğa bir tane ikili trabzan. Ve yine bu üçlü trabzanı yaptığımız aynı yerden bir tane ilmek çıkarıyoruz. Ve üçlü trabzan yapıyoruz. Arkadaki boşluğa ikili trabzan. Burada da bir tane köşemiz oluştu. Bu sıramızda bu şekilde. Şimdi tığımıza doluyoruz. Ve önümüzdeki ilk buradaki birinci modelimizde atlıyoruz. Sadece boşluklara uygulayacağız modelimizi. Ve buradaki boşluğa ikili trabzan yaptık. Tığımıza doladık. Hemen boşluğun altındaki üçlü trabzana bu şekilde gövdesinden tutturarak bir tane üçlü trabzan yapalım. Ve yine burada arkadaki boşluğa ikili trabzan yapıyoruz. Tığımıza doladım. Ve buradaki boşluğa ikili trabzan yapıyoruz. Boşluğun altındaki üçlü trabzana gövdesinden tutturarak üçlü trabzan yapıyoruz. Ve yine bu boşluğa ikili trabzan yapıyoruz. Bu köşemizde de bu kenarımızda da iki tane modelimizi uyguladık. Buradaki gibi. Ve burada oluşturduğumuz köşeyi aynı şekilde burada da oluşturalım. Burada da oluşturalım. Ve buraya kadar örüp gelelim. Sıramızın sonuna kadar örüp geldik. Şimdi tığımızı doluyoruz ve bu köşemizi yine aynı şekilde örerek bir üst sıraya çıkacağız. Buradaki boşluğumuzda bir ikili trabzan yapıyoruz. Ve yine buradaki üçlü trabzanı yaptığımız yerden şu şekilde tığımızı geçirerek bir üçlü trabzan yapalım. Her zaman aynı şekilde bitiyor sıramız ve aynı şekilde başlıyor. Tığımızı doladık ve buradaki boşluktan batarak bir tane de ikili trabzan yaptık. Şimdi tığımıza doluyoruz ve buradaki zincirin yine üçüncüsüne batıyoruz. Bir ilmek çıkardık. Ve tığımızdaki 3 ilmeğin hepsini bir seferde örüyoruz ve bir üst sıraya çıkmış oluyoruz. 3 tane zincirimizi çektik yine. Ve yine aynı şekilde buradaki boşluktan üçlü trabzanımızı yapalım.
Arkadaki boşluğa batarak ikili trabzanımızı yapalım. Tığımıza doluyoruz. Ve şimdi önümüzde burada üçlü grubumuz görünüyor. Modelimizi uyguladığımız grubumuz. Bir de bu köşede yaptığımız var. Burada ilk önümüze gelen modelimizde hiçbir işlem uygulamıyoruz. Bu boşluklara batarak yine aynı buradaki modelimizi uygulayacağız. Her boşluğa batarak tığımıza doladık. Önümüzdeki üçlü trabzan grubunu atlıyoruz ve buradaki boşluktan ikili trabzan yapıyoruz. Ve burada alttaki üçlü trabzanımızdan bu şekilde yine gövdesinden tutturup üçlü trabzan yapalım. Ve yine buradaki boşluğa ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi yine buradaki boşluğa modelimizi uygulayacağız. Bir ikili trabzan. Alttaki üçlü trabzanın gövdesinden bir üçlü trabzan. Ve yine bu arkadaki boşluğa batarak ikili trabzanımızı yapalım. Ve önümüzdeki boşluğa yine aynı modeli örüyoruz. Bu şekilde köşemize kadar geldik. Şimdi yine tığımıza dolayalım ve bu köşede ikili trabzan. Yine bu ortadan bu şekilde üçlü trabzan. Arkadaki boşluğa ikili trabzan. 2 tane zincir. Ve buradaki boşluğa ikili trabzan. Ve yine buradaki üçlü trabzanı yaptığımız yere üçlü trabzan. Köşelerimiz bu şekilde olacak. Ve arkadaki boşluğa yine ikili trabzan. Evet, modelimiz bu şekilde ilerleyecek. Bu köşelerde 2 tane yapmış oluyoruz modelimizi ve araya 2 zincir çekiyoruz. Bu aralarda da hep bu oluşan boşluklara modelimizi uyguluyoruz her sırada. Tabanın ne kadar olmasını istiyorsak enliliğini o şekilde ilerleyeceğiz. Bu ortadaki ipimizi de şu şekilde sıkıştırarak onu da anlatayım şimdi. Kaybedeceğiz. Kağıt ipse çok çekiştirmeyin. Ve burada önümüzdeki ilk ilmeğin tek kanadından takalım. Ve şu şekilde buraya ilk önce bir tane düğüm atarak kağıdımızı, ipimizi buraya sabitliyoruz. Ve burada ipimizin ucu bitene kadar bu şekilde ilmeklerin içinden yürüterek ipimizi çekeceğiz. Hem ortadaki boşluğumuz düzgün olacak hem de ipimizi kaybetmiş oluyoruz. Burada ucumuzu gizlemiş oluyoruz altından yürüterek. Bu şekilde ucumuz bitene kadar ben döndürüyorum böyle altlarında ilmekleri. Hem sağlam oluyor orta yer hem de kaybetmiş oluyoruz ipimizi. Ters yönünde kaybedeceğiz ucumuzu. Modelimizin ters yüzünde olacak. Bu şekilde ucumuz bitene kadar bu arada çekerek ilmeklerin altından yürütelim ucumuzu. Evet, şimdi bu sırada bu köşedekini de saydığımız zaman bu köşeyle bu köşedekini de saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane modelimiz var bu kenarımızda. Ama bir alt sıradayken bu köşedekini de saydığımız zaman 1, 2, 3, 4 tane modelimiz vardı. Her sırada bir tane her sıra için, her kenar için bir tane bu modelimizden artış olacak. Modelimiz bitene kadar. Şimdi ben tabanım 16, 17, 18 santime ulaşana kadar, yani 17 santime aşağı yukarı ulaşana kadar bu arttırma işlemine birkaç sıra daha devam edeceğim.
Siz de o boya ulaşana kadar aynı bu köşelerde aynı şeyleri anlattığım şekilde arttırma işlemine devam ederek siz de örüp gelin tabanınızı ve sonra üst sıralara nasıl geçtiğimi anlatayım. Evet, çantamızın tabanını kare şekilde örüp geldik. Şu şekilde göstermek gerekirse eğer, buradaki modellerimiz köşeden itibaren sayınca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane model olana kadar bir kenar için arttırmamızı yaptık ve başlangıç yerine kadar arttırarak ördük. Şimdi şöyle ölçtüğümüz zaman 17 santime ulaşana kadar ördük. Ama sizin ipinizin inceliğine, kalınlığına göre eğer 8 sıra değil 9 sırada 17 santim olduysa 9 tane arttırma yaparsınız. Ama eğer büyük derseniz tabanı burada 7 arttırmaya, 6 arttırmaya kadar genişletirsiniz. Ya da 10 tane arttırabilirsiniz. Tamamen size bağlı genişliğin ölçüsü. Hiç fark etmiyor. Sadece üst sıraya çıkarken uygulayacağım model önemli. Yoksa tabanı istediğiniz kadar genişletebilirsiniz. Bu birleştirme yerinde ve buradaki tam karşısına gelen kenarda ön ve arkası, buralar çantamızın önü ve arkası olacak. Buralarda köşelerde arttırma işlemine devam edeceğiz. Buradaki ve buradaki kenarda arttırma işlemi yapmayacağız. Şimdi örmeye başlayalım. Tığımıza doladık ve burada önümüzdeki 1, 2, 3 tane ilk başta bir üst sıraya çıkarken çekmiş olduğumuz zincirlerin en üstündekinden batarak tığımızdaki 3 tane ilmeğin hepsini bir seferde örüyorduk ve tekli trabzan, yani bu örgünün ismi. Bu şekilde çıkıyoruz üst sıraya. 1, 2, 3 tane zincirimizi çektik. Her sırada olduğu gibi aynı şekilde başlayacağız. Hiçbir değişiklik yok. Şimdi yine buradaki aradan bu şekilde tığımızı geçirelim. Ve üçlü trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3. Tığımıza doluyoruz. Ve arkadaki boşluktan yine ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2. Köşemize bu şekilde çıkıyorduk. Dönüşte diğer arttırmasını gerçekleştiriyoruz. Şu an bir tane ördük. Aynı alttakiler gibi kafanızı karıştırmayın. Normal şekilde üst sıramıza çıktık. Tığımıza doluyoruz ve önümüzdeki buradaki boşluğa batarak ikili trabzan ve alttaki buradaki üçlü trabzanın gövdesinden üçlü trabzan, yine buradaki boşluğa batarak ikili trabzan, tığımıza doluyoruz ve bir sonraki boşluğa geçiyoruz. Şimdi ikili trabzan. Zaten kenar kısmını örmesini alt sıralarda anlatmıştım. Sadece kafanız karışmasın diye tekrar göstereyim burayı. Bu şekilde modelimizi uygulayacağız. Buradaki boşluğa kadar, buradaki boşluğa da aynı modelimizi öreceğiz. Ben buraya kadar örüp geleyim. Bu köşeyi beraber size nasıl döndüğümü anlatayım. Evet, buraya kadar örüp geldik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane modelimizi uyguladık. Şimdi 8. modelimizi uyguluyoruz buradaki boşluğa. Önümüzdeki boşluğa, hemen köşenin yanındaki boşluğa bir tane ikili trabzan. Yine altta bu üçlü trabzanı gördüğümüz zaman her zaman buradan üçlü trabzan örülecek. Diğer sıralarda da oluştuğu zaman örülecek. Ve arkaya ikili trabzan. Şimdi köşemize geldik. Evet. Şimdi
Burada alt sırada arttırma yaptığımız yerde örmüş olduğumuz üçlü trabzan var. Bu üçlü trabzanın şu şekilde gövdesinden tığımızı takıyoruz ve buraya üçlü trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3. Tığımıza doladık. Arada hiçbir zincir yok. Çekmeyeceğiz zincir. Çünkü arttırma yapmayacağız bu köşede. Ve diğer buradaki hemen bu köşemizin bu yanındaki üçlü trabzandan batarak şöyle gövdesinden aldırarak tam taktığınızdan emin olun. Evet. Bir tane üçlü trabzan. 1, 2, 3. Şöyle bir görüntü oluyor burada. Bu üçlü 3 tane olan zincir arkada boşta kalacak. Ona hiçbir işlememiz yok. Şimdi önümüzde hemen zaten burada boşluğumuz oluştu. Alt sırada örmüştük. Bir boşluğumuz var. Bu boşluktan bakın altında üçlü trabzan var. Burada üçlü trabzan görüyorsak burada modeli uygulayacağız zaten. Bu boşluğa ikili trabzan. Buradaki üçlü trabzanın gövdesinden takıyoruz. Üçlü trabzan. Yine arkadaki boşluğa ikili trabzan. Tığımıza doladık ve yine aynı modeli uygulamaya sıradaki boşluktan devam ediyoruz. İkili trabzan, üçlü trabzan, ikili trabzan. Yine burada arttırma yapacağımız köşeye kadar bu başlangıç yerinin karşısına gelen köşemizde arttırmamız aynı şekilde örülecek. Bu iki kenarda örülmeyecekti. Şimdi arttırma yaptığımız köşeye kadar modelimizi uygulayıp gelelim. Evet, kenara kadar ördük yine ve bu köşede arttırma yapmadık. Onun için artma işlemi olmadı. Tekrar sayalım modellerimizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi bu köşede arttırma yapacağız. Bununla beraber 8 tane olacak modelimiz. Köşedeki zincir boşluğuna bir tane ikili trabzan yaptık. Tığımıza doladık. Yine buradaki boşluğa batarak bir tane üçlü trabzan. Yine arkadaki boşluğa bir tane ikili trabzan. 3 tane zincir. 1, 2, 3. Aynı şekilde devam ediyor. Bu köşemizde bir değişiklik yok. Boşluğun içine ikili trabzan. Yine alttaki üçlü trabzanı yaptığımız yerden aynı yerden bir tane üçlü trabzan. Ve yine boşluğun içine ikili trabzan. Tığımıza doladık. Hemen önümüzdeki boşluktan modelimizi uygulamaya devam edeceğiz. Bu sırada da bu kenarda da ikili trabzan. Alttaki trabzanın gövdesinden üçlü trabzan. Ve boşluğun içine ikili trabzan. Evet, modelimiz bu şekildeydi. Aynı modeli devam ettiriyoruz şimdi. Bir değişikliğimiz yok. Evet, bu kenarda da şöyle kutulardan saydığımızda belli oluyor zaten. Bir köşede arttırma yaptığımız yere ördüğümüz modelimiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane yine modelimizi uygulayacağız. Burada arttırma yapmıyoruz. Ve bu üçlü trabzanları öreceğiz. Diğer kenarda olduğu gibi aynı yerin karşısına aynı modeli uygulayacağız. Buraya kadar örelim, gelelim. Evet, şu anda 7 tane modelimizi uyguladık. 7 tane model ördük. Şimdi bu köşeyi beraber örüyoruz. Diğer arttırma yapmadığımız köşenin tam karşısına gelen köşe. Önümüzdeki köşenin yanındaki boşluğa ikili trabzan. Buradaki üçlü trabzanın gövdesinden üçlü trabzan. Ve arkadaki boşluğa yine ikili trabzan. Tığımıza doluyoruz. Şimdi bu köşede arttırma yapmıyoruz. Bu zincire batmayacağız.
Burada altta yapmış olduğumuz uzun üçlü trabzanın gövdesinden tığımıza taktık. Bir tane üçlü trabzan. 2, 3. Tığımıza doladık. Zincir çekmiyoruz. Sadece tığımıza doladık. Ve diğer karşıda, köşenin diğer karşısında yapmış olduğumuz bu üçlü trabzanın gövdesinden yine bir tane üçlü trabzan. Şöyle bir görüntümüz var. 2 tane üçlü trabzan yan yana. Şimdi önümüzde yine boşluğumuz görünüyor zaten, buradaki boşluk. Bundan ikili trabzan. Ve alttaki üçlü trabzandan bir tane üçlü trabzan yapalım. Ve arkadaki boşluğa ikili trabzan. Ve devam edeceğiz. Önümüze gelen boşluklara bir ikili trabzan, bir üçlü trabzan, bir ikili trabzan olacak şekilde aynı modelimizi uygulayacağız. Köşeye kadar kenar kısmımızı öreceğiz. Şöyle bir görüntümüz var. Evet, sıranın sonuna kadar örüp gelelim. Üst sıraya çıkarken görüşelim. Evet, kenara kadar, köşemize kadar örüp geldik sıramızın sonuna kadar. Diğer burada arttırma yaptığımız köşenin karşısına denk gelen köşemizde de yine arttırmamızı yapacağız. Burada da sayalım. Burada üçlü trabzan örmüştük. 2 tane yan yana. Bu üçlü trabzanlardan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kez modelimizi uyguladık. Şimdi 8. modelimizi burada köşemizi birleştirirken örüyorduk. Buradaki boşluğa ikili trabzan. Ve buradaki aradan yine buradaki üçlü trabzanı yaptığımız aynı yerden bir üçlü trabzan. Ve yine arkadaki boşluğa ikili trabzan. Bununla beraber 8 tane modelimiz oldu bu kenarda da. Şimdi tığımıza doluyoruz. 1, 2, 3. zincirin tepesinden batıyoruz. Ve bu şekilde hepsini bir seferde örerek çıkardık. 1, 2, 3 zincirimizi çektik. Evet, şimdi tığımıza doluyoruz. Ve yine bu aradaki boşluktan bir tane üçlü trabzan yapalım. Ve arkadaki boşluğa ikili trabzan. Ve yine bu kenarımızda modelimizi uygulamaya devam ediyoruz. Burada oluşan boşluklara ikili trabzan, üçlü trabzan, ikili trabzan olacak şekilde yine aynı modelimizi uygulayalım. Diğer arttırma yapmadığımız köşeye gelene kadar modelimizi uygulayacağız. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane modelimizi örüyoruz. Ve ondan sonra buradaki üçlü trabzanları örüyoruz. Buraya kadar örüp gelelim. Evet, üçlü trabzanları öreceğimiz köşeye kadar örüp geldik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane modelimizi örüyoruz bu kenar için. Tığımıza doladık ve burada uygulayacağımız, öreceğimiz bir boşluğumuz olmadığı için buradaki önümüzdeki modeli atlıyoruz ve buradaki üçlü trabzanın gövdesinden takarak bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Tığımıza doladık ve hemen yanındaki üçlü trabzanın da gövdesinden takalım. Bir tane üçlü trabzan yapalım. Şimdi yine tığımıza doladık ve önümüzdeki modeli atlıyoruz ve buradaki boşluktan modelimizi örmeye devam ediyoruz. İkili trabzan, alttaki üçlü trabzandan şöyle göstereyim. Alttaki üçlü trabzandan üçlü trabzan, arkadaki boşluktan ikili trabzan. Evet. Şimdi bu şekilde kıvırdığımız zaman artık çantamız şekil almaya başlıyor.
Arkada ve önde arttırma yaptığımız için burası böyle üçgen olarak ilerleyecek. Bu kenarımız da V şeklinde bu şekilde yanlara doğru genişleyerek devam edecek. Ama çok fazla genişlemeyecek. Çünkü arttırma yapmıyoruz buralarda. Bir üst sırada bu boşluğumuza da bakın burada altta üçlü trabzan var. Buradaki boşluğumuza da modelimizi uygulayacağız. Eğer uygulamazsanız kenar kısımlar dik olarak çıkar. Böyle V şeklinde çıkmaz, dik olarak çıkar. Onun için bir sonraki sırada burada oluşan boşluğu atlamayın. Bu boşluktan direkt üçlü trabzana geçmeyin. O zaman buradaki modeli atlamış oluyorsunuz ve dik olarak çıkıyor bu köşelerimiz. Çünkü çok fazla kesme işlemi uygulamış oluyoruz o zaman. Sadece köşelerde arttırmamamız gerekiyor ama biz burayı da kestiğimiz için daha çok içeri doğru giriyor bu kenarlarımız. Bu kenara da örmeyi unutmayın bir üst sırada. Ben bir üst sırayı da anlatacağım bu modelde. Siz de dikkat edin örerken bu üçlü trabzanların yanındaki boşluklara alt sırada örmüştük. Bu sırada örmedik ama bir üst sırada tekrar burada boşluğumuz oluştu. Buna tekrar model örmemiz gerekiyor. Evet, onu anlatmak istedim şimdi detaylı bir şekilde atlamayın diye. Dikkat edin bu aralara. Bir üst sırada bu boşluklara öreceğiz. Ama diğer sırada bu boşluklar oluşmayacak. Onun için örmeyeceğiz. Burada bir model uygulamayacağız. Bir sırada uyguluyoruz. Bir sırada uygulamıyoruz. Burayı kaçırmayın lütfen. Dikkat edin. Örerken de bu boşluk oluştuğu zaman öreceğiz yine. Çünkü model o şekilde ilerliyor. Yoksa bunu örmezsek burada eksiltmiş oluruz. Modelimiz bozulur. Çantamızın kenarı V olarak gitmez, dik olarak çıkar. Buraya dikkat edin. Evet, şimdi köşemize kadar ben yine örüp geleyim. Burada arttırma yaptığımız yere kadar. Burayı da anlatayım size. Evet, bu şekilde bu kenarımızın çukurlaşması gerekiyor. Bu kenarımızda, köşemizde yine arttırmamıza devam edelim. Yine sayalım. Burada 2 tane üçlü trabzan yapmıştık. Bunlardan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane modelimizi uyguladık. Şimdi 8. modeli köşeye yapıyoruz. Her kenarda 8 tane modelimiz olacak. İkili trabzan. Yine bu boşluktan üçlü trabzan. İkili trabzan. 3 zincir. Ve aynı boşluğa ikili trabzan. Ve alttan yine üçlü trabzan. Boşluğun içine ikili trabzan. Köşelerimiz aynı şekilde ilerleyecek. Önle arkanın köşeleri ilerleyecek. Şimdi yine buradaki boşluktan devam ediyoruz. İkili trabzan, üçlü trabzan, ikili trabzan olarak devam ettireceğiz modelimizi. 8 tane olana kadar modeller. Evet, şöyle. Şimdi yine boşluklardan sayalım. Bu köşemize yapmış olduğumuz modelle beraber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane modelimizi örüyoruz. Daha sonra 2 tane olan üçlü trabzanımızı örüyoruz. 8 model örüyoruz. Ve burada arttırma yerine yine bir üst sıraya çıkma yerine geliyoruz. Ama ben buraya kadar örüp size burayı da anlatayım. Daha güzel anlaşılması için bir üst sırayı da anlatacağım bu sefer. Bir üst sırada çünkü karıştıranlar olmuş galiba. Bir üst sırayı da anlatayım ben size. Daha detaylı anlatmış olayım bu sefer. Bu köşemize kadar 8 tane modelimizi uygulayalım, gelelim. Evet, şimdi tekrar bu köşemizi de anlatayım ben size. Burada arttırma yapmadığımız köşenin karşısına gelen köşemizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane modelimizi uyguladık. Şimdi önümüzde bir boşluğumuz daha var. Onu da sizle beraber örmek istedim. Bu boşluğa da yine aynı modeli uygulayalım. 8. modelimiz oluyor bu. İkili trabzan. Alttan üçlü trabzan. Ve boşluğa ikili trabzan.
Şimdi önümüzde öreceğimiz hiçbir boşluğumuz yok. Gördüğünüz gibi. Onun için buradaki ikili, üçlü, ikili olan bu modelimizi zaten atlıyoruz. Her sırada her modeli uygularken burada da atlayacağız. Ve bu kenarda yapmış olduğumuz 2 tane üçlü trabzan var. Bunun gövdesinden takarak üçlü trabzan ve yanında hemen bir üçlü trabzan daha var. Onun da gövdesinden takalım. Bir üçlü trabzan. 2 tane yan yana üçlü trabzanımızı ördük. Şimdi önümüzde modelimiz var. Bu modelimizi atlıyoruz ve buradaki boşluktan modelimizi uygulamaya devam ediyoruz. İkili biraz bol oldu. Düzelteyim onu. İkili trabzan, üçlü trabzan, ikili trabzan olacak şekilde devam edelim burayı örmeye. Sıranın sonuna kadar bu kenarımızda yine 8 tane modelimiz oluşacak. Sıranın sonuna kadar bu şekilde boşluklarımızda modelimizi örelim. Kenara kadar bu şekilde göründü. Diğer kenarda zaten anlatmıştım. Bir üst sırada bu boşluklara modelimizi öreceğiz yine. Buradaki sıranın bitiş yerine kadar örüp geliyoruz yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane model olacak bu köşedekiyle beraber. Örüp gelelim. Sıranın sonuna kadar ördük bu sıramızı da. Ve bu üçlü trabzanlardan sonra 2 tane olan üçlü trabzandan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve bu köşede öreceğimizle beraber 8 tane modelimizi uygulamış oluyoruz. İkili trabzanı yaptık yine köşemize ve buradan alttan bir üçlü trabzan ve arkadaki boşluğa yine ikili trabzan. Sıra geçişlerimiz aynı oluyor bu kenarlarda. 3 tane çektiğimiz zincirin üçüncüsüne batarak hepsini bir seferde ördük ve üst sıraya çıktık. Yine 3 tane zincirimizi yaptık. Ve alttan şu şekilde batarak bir tane üçlü trabzan. Ve arkadaki boşluğa ikili trabzan. Bu köşelerde çantamız bitene kadar arttırma işlemi devam edecek. Ve şimdi buradaki boşluktan devam ediyoruz modelimizi uygulamaya. İkili trabzan, üçlü trabzan, ikili trabzan olacak şekilde modelimizi uyguluyoruz yine. Evet, şimdi bu sıramızda burada 2 tane yapmış olduğumuz üçlü trabzan vardı. Buradaki üçlü trabzanların yanında oluşan boşluğa da bu altta üçlü trabzan görünüyor. Bu boşluğa da modelimizi uygulamayı unutmayalım. Eğer burada modelimizi uygulamazsak çantamızın kenarları dik çıkar. Bu modeli atlamayalım lütfen. Bu sıramızda bu model örülüyor ama bir dahaki sıramızda bu model olmayacak. Bu arayı atlayacağız o zaman. Şimdi bir de şöyle anlatayım ben size. Buradaki boşluğa modelimizi uygulayacağız. Burada. Bu bir model olarak sayılıyor. Bu boşlukları sayıyorduk biliyorsunuz modelleri. Buradaki boşluktan başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 tanesini şimdi yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Buradaki boşluğa da yaptığımız zaman 9 tane model uygulayacağız bu sıramızda. Ve 9 tane modelimizi buraya kadar yapıp gelelim. Evet, şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane modelimizi ördüm. Bu köşeyi beraber örelim. Burada 2 tane yapmış olduğumuz üçlü trabzan var. Bu üçlü trabzanların burada önünde oluşan bir modelimiz var. Bakın burada üçlü trabzanımız olduğu için buraya öreceğiz. Ama bir üst sırada bu olmayacak. Buraya örmeyeceğiz onun için.
Ama şimdi örüyoruz. Bu hemen üçlü trabzanların yanındaki boşluğa ikili trabzan ve burada alttaki üçlü trabzanımızdan üçlü trabzan ve yine arkadaki boşluğa ikili trabzan. Evet, bir tane modelimiz uyguladık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane modelimiz oldu. Şimdi önümüzdeki üçlü trabzandan batarak bir üçlü trabzan ve hemen yanındaki üçlü trabzandan da batarak bir üçlü trabzan tığımıza doluyoruz. Şimdi burada önümüzdeki boşluğa öreceğiz. Bunu atlamayın. Çünkü burada altta bir tane üçlü trabzanımız var. Devam eden. Bunu örmezsek hem kenar kısımlarımız dik olur. V şeklinde örülmez. Hem de buradaki modelimizi değiştirmiş olursunuz. Bunu eksiltmiş olursunuz. O zaman tabii ki de ortaya doğru toplar model dik olarak çıkar kenarları. Burada altta gördüğünüz üçlü trabzanların olduğu yerde her zaman buraya bir model uygulanacak demektir. 2 tane üçlü trabzanımızı ördük ve buradaki boşluğa bir ikili trabzan, üçlü trabzandan bir üçlü trabzan, yani modelimiz bu şekilde. Buraya örmezsek modelimiz değişmiş olur. Kesme işlemi uygulamış oluruz ve dik olarak çıkar kenarlar, V olarak genişlemez. Artma yapmamış oluruz o zaman hiç. Buradaki artma yaptığımız için burada artışın devam etmesi lazım ki çantamız genişlesin. Sadece bu köşeye artma işlemi yapmıyoruz. Bu köşedeki artmayı yapmıyoruz. Ama burada artma devam ettiği için sayımız artacak yine. Yani bir sırada artacak, bir sırada artmayacak. O şekilde oluyor model. Şimdi önümüzdekine yine batarak ikili trabzan, üçlü trabzan, ikili trabzan olacak şekilde aynı modelimizi ilerletiyoruz. Şöyle gösterelim. Şimdi bu kenarları anladığınızı düşünüyorum. Artık ben bu kenarları anlatmayayım. Buradaki köşeyi diğer kenara anlatayım ama artış yaptığımız yeri anlatmayayım. Burada 2 tane üçlü trabzan ördükten sonra şöyle yakından göstereyim. Burada 2 tane üçlü trabzan ördükten sonra bir model uyguladık. 1 2 3 4 5 6 7 8. Burada da artma işlemi yapacağımız için bu kenarda da 9 tane modelimizi uygulayacağız yine aynı şekilde. Ve burada modelimizi yaptıktan sonra 3 tane zincir çekip aynı boşluğa bir tane daha modelimizi uygulayacağız. Burada hiçbir değişiklik yok. Buraları aynı şekilde örelim. Burayı aynı şekilde örün. Artma işlemini yapın bu köşede. Daha sonra yine buradaki artmayı da saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve buradaki üçlülerin yanında bir boşluk var. Bununla beraber 9 tane yine modelimizi uygulayacağız bu kenar için. Buraya kadar örüp geliyoruz. Burayı örelim. Buraya kadar. Burayı tekrar beraber öreceğiz. Evet, örüp gelelim. Evet, gördüğünüz gibi V şeklini almaya başladı bu sırada. Şimdi sayalım. Buradaki artma yeriyle bu şekilde ördüm. 9 tane modelimizi uyguladım ve köşede artış işlemini, artmamızı yaptık yine. Ve burada da şu anda 8 tane modelimiz var. Şimdi 9'uncuyu beraber yapacağız bu kenara. Evet, kenarımızda 2 tane üçlü trabzan ördüğümüz yerdeyiz. Şöyle göstereyim. Ve gördüğünüz gibi önümüzde hemen bir boşluğumuz var. Altta da üçlü trabzanımız var. Onun için bu boşluğa, eğer üçlü trabzan varsa altta, bu boşluğa model uygulanacak demektir. Buraya ikili trabzan, üçlü trabzan, aynı diğer kenarda yaptığımız gibi diğer karşıda ve aynı boşluğa ikili trabzan. Normal modelimizi uyguladık ve kenarımızda 9 tane modelimiz oldu.
Şimdi buradaki 2 tane üçlü trabzanı örüyoruz. İki tane üçlü trabzanımızı ördükten sonra bu kenarda da yine bir boşluğumuz var. Gördüğünüz gibi altta da üçlü trabzanımız var. Demek ki bu boşluğa da modelimizi uyguluyoruz. İkili trabzan, üçlü trabzan ve boşluğa yine ikili trabzan yaparak modelimizi uyguladık. Evet, yine bu kenarımızda da birini şimdi yaptık. Her boşluğa modelimizi uygulayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve köşedeki birleştirme yerinde yaptığımız modelle beraber 9 tane modelimiz olacak. Bu kenarda da şu şekilde göründü. 2 tane üçlü trabzanın sağında da solunda da modelimiz var. Şimdi ben bir sırayı da anlatayım size. Buraya kadar örelim. Artık bu köşedeki birleştirme yerini anlatmayayım ben. Çok fazla sizin vaktinizi de çalmayayım. Videomda çok uzamasın. Buradaki birleştirme yerini yaptıktan sonra burada 3 tane zincir çekerek bir üst sıraya çıkıyoruz. Yine burada bir model yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane bu kenarımıza modelimizi uygulayacağız. Bu sırada artma işlemimiz olmayacak. Burada modelimizi uyguladıktan sonra 9'uncuyu buraya yapıyoruz. Ve bu arada boşluğumuz yok. Gördüğünüz gibi bir boşluk yok bu sırada. Buradaki boşluğa modeli uyguladıktan sonra buradaki 2 tane üçlü trabzanı öreceğiz. Ve ördükten sonra da burada boşluğumuz yok. Onun için buradaki boşluktan modelimizi uygulayıp 9 tane yine buraya devam edeceğiz. Şu an için anladığınızı düşünüyorum. Anlayanlar anlattığım şekilde devam edebilir. Anlamayanlar için ben bir sıra daha modelimizin anlatımını göstereceğim. Siz buraya kadar gelin. Burada artışınızı yapın. Ve buradaki üçlü trabzan ördüğümüz yere kadar modelimizi uygulayıp gelin. Burada görüşelim. Evet, diğer karşı kenara kadar örüp geldik. Bu arayı aynı şekilde ördük. Burada hiçbir değişikliğimiz olmadı. Artma işlemimizi yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şu an 8 tane modelimiz var. Kenar kısmımız bu şekilde. Şöyle göstereyim. Bakın bu sırada boşluğumuz burada ve burada. Arada 2 tane üçlü ördüğümüz trabzan burası. Bir sağında modelimiz var. Bir de solunda modelimiz var. Buralarda boşluğumuz yok. Bir alt sırada buralara model uygulamıştık. Çünkü buralarda boşluk vardı. Ama bu sırada boşluğumuz yok. Boşluğumuz burada. 8 tane modelimizi uyguladıktan sonra buradaki boşluğumuzda 9. modelimizi yapıyoruz. İkili trabzan. Bakın altta üçlü trabzanımız. Üçlü trabzan. Arkadaki boşluğa ikili trabzan. Evet. Şimdi 9 tane modelimiz oldu kenar kısmımızda. Tığımıza doluyoruz. Şimdi burada zaten model uygulamıyoruz. Normalde de bu aralar boş kalıyor. Bunu şekli gördüğümüz yerdekiler. Direkt üçlü trabzanlara geçeceğiz şimdi. Üçlü trabzanın gövdesinden tutturduk. Üçlü trabzan. Tekrar tutturduk. Diğer üçlü trabzandan yine üçlü trabzan. Ve şimdi yine önümüzde model var. Bu modeli atlıyoruz. Buradaki boşluğa modelimizi uyguluyoruz bu sırada. İkili trabzan. Altta üçlü trabzanımız var. Üçlü trabzan. Ve aynı boşluğa ikili trabzan. Evet, 9 tane modelimizi uyguladık. Ve kenar kısmımız buradaki modelimizle bu şekilde göründü.
Burada ve burada modelimiz var. Aralarda boşluklarımız var. 2 tane üçlü trabzanımız yan yana burada. Bu demek oluyor ki burada oluşan boşluklarımıza bir üst sırada modelimizi uygulayacağız. Burada üçlü trabzanımız var. Bu üçlü trabzandan takarak ikili trabzan, üçlü trabzan, ikili trabzan olacak şekilde bu boşluğumuzda yine aynı buradaki modeli uyguluyoruz. Ve 2 tane üçlü trabzan örüyoruz arada. Yani bir tane model uyguluyoruz buraya. 2 tane üçlü trabzanımızı örüyoruz ve üçlü trabzanlardan sonra da burada arada bir boşluğumuz var. Buraya da yine buradaki modeli uygulayacağız. Altta üçlü trabzanımız var. Bunu devam ettirmek için. İnşallah anlaşılır olmuştur diyeyim ben. Şöyle devam edeyim anlatmaya. Bir üst sırayı da anlatayım ki daha iyi anlaşılsın. O zaman öyle söyleyeyim anlamayanlar için. Yine burada yapmış olduğumuz 2 tane üçlü trabzandan sonra şimdi yapmış olduğumuz modelimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve buradaki köşemize de bir tane yapıyoruz. 9 tane yine üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Yani buradaki uygulamış olduğumuz modeli 9 tane yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa bir tane daha model yapıyoruz. O modelle beraber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 buraya kadar yine 8 tane modelimizi uygulayalım. 9. modeli yine hep beraber örelim. Burada karşıda yaptığımız aynı şekilde bu karşıda da yapacağız. Burayı da anlatayım ben. Siz buraya kadar örüp gelin. Burada görüşelim. Evet, buradan aynı şekilde modelimizi uyguladık. Buraya kadar ördük. Yine bu kenarda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. modelimizi uyguladık. 9. modelimizi bu kenarı beraber örelim. Evet, burada 2 tane örmüş olduğumuz üçlü trabzanımız var. Aynı diğer karşı kenardaki gibi aynı şeyi buraya da yapacağız. 2 tane üçlü trabzanımızdan önceki boşluğa bu sefer dibinde yoktu biliyorsunuz. Bu sırada diğer karşıda da anlatmıştım. Önümüzdeki boşluğa 9. modelimizi uygulayalım. Biraz hızlı öreceğim. Aynı anladığınızı düşünüyorum artık modeli. İkili, üçlü, ikili trabzan yapıyoruz aynı boşluğa. Evet, üçlü trabzanları alttakinden batıyorduk. Kafanızı karıştırmayın bu şekilde. Aynı normal modelimizi uyguladık. 9 tane modelimiz oldu kenar kısmımızda. Evet, şimdi önümüzdeki modeli atlıyoruz. Ve burada 2 tane önümüze alt sırada yapmış olduğumuz üçlü trabzanımız var. Bunlara birer tane üçlü trabzan. Hemen yanındakine de üçlü trabzan. 2 tane yan yana üçlü trabzanımız oldu. Kenar kısmımız bu şekilde ilerliyordu. Gördüğünüz gibi önümüzde bir boşluğumuz yok. Hemen bir tane modelimiz var. Altta burada var üçlü trabzanımız. Bu arada boşta kalan üçlü trabzanımız yok. Onun için buradaki boşluğa geçiyoruz. Modelimizi uygulamak için. Ve buraya normal modelimizi uyguluyoruz. Evet. Burada 2 tane üçlü trabzanımız var. Şöyle yan kısımda onu tuttuğumuz zaman kenar kısmına yine şimdi yaptığımız model var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve burada köşede çıkış yerinde bir tane daha model yapıp da birleştiriyorduk sıramızı. O modelle beraber 9 tane modelimizi yapacağız yine bu sıra için. Ve daha sonra bir üst sıraya çıkacağız. Burayı yine anlatmayayım. Daha önce anlatmıştık. Buralarda aynı olduğu şekilde. Burada hiçbir değişikliğimiz yok. Sadece bu kenarlarda değişikliğimiz oluyor. Yani bir sıra farklı, diğer sıra farklı örülüyor. Onun için buraya kadar örelim. Ben bu sıramızı da anlatayım yine size. Daha sonraki sıralar aynı şekilde ilerleyecek zaten. Buraya kadar örelim, gelelim. Evet, buradan yine bir üst sıraya çıkarak devam ettik bu kenarımızı örmeye. Şimdi modelimizi yine sayıyoruz bu kenar kısımdan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane modelimizi yaptıktan sonra yine bu kenar kısmına geldik.
Şöyle göstereyim. Şurada 2 tane örmüş olduğumuz üçlü trabzanımız var. Ve bu trabzanlardan önce gördüğünüz gibi burada modelimizi öreceğimiz boşluklar zaten oluşmuş durumda. Alt sırada üçlü trabzanımız var. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor bitene kadar. Evet. Şimdi 9 tane modelimizi uyguladıktan sonra buradaki üçlü trabzanların hemen yanındaki boşluğa da bir tane model uyguluyoruz bu sırada. Bir ikili trabzan ve bu alttaki üçlü trabzandan bir üçlü trabzan. Bu arayı lütfen kaçırmayın. Yoksa hem kenarlara V şekilde genişleme olmaz. Hem de model farklı görünür, yanlar bu şekilde görünmez. Yine arkadaki boşluğa ikili trabzan. Burada bu modeli uyguluyoruz bu sırada. Ama bir üst sırada bakın bu arada boşluğumuz olmayacak. Üçlü trabzanları ördükten sonra yine buraya modelimizi yapacağımız için bu arada bir boşluğumuz olmayacak. Onun için burada modelimizi uygulayacağız. Bu arada uygulamayacağız. Direkt üçlü trabzanları örmeye başlayacağız bir üst sırada. Burada modelimizi uygulayacağız. Burayı atlayacağız ve direkt üçlü trabzanlardan öreceğiz bir üst sırada. Ama bu sıramızda bu iki yanda boşluğumuz oluşuyor. Onun için buralara modelimizi uygulayacağız. Evet, bu sıramızda bir tane modelimiz arttı. Çünkü bu araya ördük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane modelimiz oldu bu sıramızda. Bu kenarda bir sırada yani 2 sırada bir artış oluyor. 2 sıra mesela şimdi burada 10 tane uyguladık modelimizi. Bir üst sırada da 10 tane model uygulayacağız buraya kadar. Ve ondan sonra diğer 10 tane modelimizi ördükten sonra 2 tane üçlü trabzanımızı yapacağız. Ve tekrar 10 tane modelimizi öreceğiz. Bir üst sırada bu iki yanında bu boşluklar oluşmuyor. Evet, şimdi 10 tane modelimizi uyguladık ve 2 tane üçlü trabzanımızı örelim. Bir tane daha hemen yanındaki üçlü trabzanı örüyoruz. Kenar kısımlarımızda bu iki üçlü trabzan hep yan yana ilerleyecek bitene kadar. Tığımıza doladık ve gördüğünüz gibi burada model örmemiz lazım. Çünkü burada boşluğumuz var. Buraya modelimizi örüyoruz. İkili trabzan, alttaki üçlüden, üçlü trabzan ve arkadaki boşluktan ikili trabzan. Ve devam ediyoruz. Diğer boşluktan aynı şekilde modelimizi örmeye. Bakın bu şekilde bir görüntümüz var bu sıramızda. Ama bir önceki sırada üçlü trabzanın iki yanında boşluklarımız vardı. Ama bir üst sırada bu iki kenarda boşluk olmayacak. Çünkü model ördük buraya şimdi. Buralarda boşluğumuz var. Buraya kadar modelimizi öreceğiz 10 tane. En son 10'uncuyu buna öreceğiz. Ve buradan direkt buradaki modelimizi atlıyoruz. Çünkü burada batacağımız bir üçlü trabzan yok. Diğer sırada. Buraya 10. modelimizi uyguladıktan sonra bir alt sırada olduğu gibi buradaki üçlülerden batacağız. 2 tane üçlü trabzan öreceğiz. Bir sonraki sırada. Buraya model öreceğiz. Buraya üçlü trabzanları öreceğiz. Ve yine burada modelimiz var. Boşluğumuz yok. Buradaki boşluktan örmeye başlayacağız. 10 tane yine modelimizi öreceğiz. Bu kenarda da. Ama bir sonraki sırada bir üstteki sırayı örürken bunun üstü yine boş kalacak. Onun için bir sonraki sırada tekrar öreceğiz. Boşluklara bu alttaki gibi. Yani bir boşluk oluyor, bir olmuyor. Bir boşluk oluyor, bir olmuyor. Bu şekilde ilerliyor. 2 sıra buradaki model sayıları aynı oluyor. Şimdi 10 sıra modelimiz var. Bir üst sırada da 10 tane modelimiz olacak. Ama bir üst sırada 11'e çıkacak modellerimiz. Çünkü buradaki oluşacak olan boşluğa modelimizi uygulayacağız.
Ay, İnşallah anlaşılır olmuştur. Bakın bu şekilde V ilerliyor. Bu karşıdaki kenarı da aynı burası gibi öreceğim. Ama burayı da anlatayım ben yine. Siz bu şekilde 10 tane şu 2 tane üçlü trabzandan sonra bir model, 2 model, 3 model, 4, 5, 6, 7, 8, 9 burada yapacağımızla beraber 10 tane modelimizi uyguluyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Ve bu kenarımıza da buradaki boşluktakini de sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane modelimizi uygulayalım. Ve burada örmemiz gereken 10. modeli beraber örelim yine bu kenarımızı. Buraya kadar örüp gelelim. Evet, buraya kadar modelimizi örüp geldik. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane modelimiz var. Gördüğünüz gibi 9. ve 10.'yu buraya örelim. Önümüzdeki boşluğa 9. modelimizi yapıyoruz. Dokuz. Ve burada 2 tane örmüş olduğumuz üçlü trabzanların sağında ve solunda gördüğünüz gibi boşluklarımız var bu sırada. Bu boşlukları unutmayın lütfen, atlamayın. Kenar kısımlarınız V şeklinde çıksın istiyorsanız bu boşlukları atlamayın. Çünkü model bozulmuş oluyor, o zaman dik çıkar modeliniz kenarları. Evet, 10. modelimizi uyguladık şimdi. Ve 2 tane üçlü trabzanı öreceğiz. Bir tane üçlü trabzan yaptık ve hemen önümüzdeki yine bu kenar kısımları aynı şekilde çıkacak. 2 tane üçlü trabzan öreceğiz bu kenarda. Arada arttırmamız yok çünkü. Evet, şimdi hemen önümüzde bu sıramızda boşluğumuz var. Buraya modelimizi uygulayalım. Bir ikili, bir üçlü, bir ikili. Aynı normal modelimiz. Ve bütün boşluklara yine aynı modeli uygulayarak örmeye devam edeceğiz. Bu kenar kısmındaki şöyle göstereyim, daha net belli olur. Bir üst sırada şimdi bakın burada altta uzayan bir tane üçlü trabzanımız yok. Onun için bu aralara örmeyeceğiz. Bakın burada var üçlü uzanan trabzanlar. Buraya modelimizi uygulayacağız. Daha sonra 2 tane bu üçlü trabzanlarımızı öreceğiz. Burada da örsek altta örebileceğimiz bir üçlü trabzan yok. Onun için buradaki üçlü trabzanın olduğu yere yine modelimizi uygulayacağız. Bir sırada bu arayı atlayarak örüyoruz. Bir sırada burada boşluk oluyor. Boşluğa model uygulayarak örüyoruz. O şekilde V ilerliyor. Bir sırada örüyoruz, bir sırada örmüyoruz ki modelimiz V olarak ilerlesin. Hepsini de örmezsek eğer düz ilerler burası. O modelimizi atlamayalım. Buradaki şeklin devam etmesi için zaten burada oluşan boşluğa örmemiz lazım bir sonraki sırada. Evet. Şimdi burada da 2 tane üçlü trabzanı yaptıktan sonra bir model ördük. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10.'yu buradaki bitiş yerine örüyorduk. Her sırada olduğu gibi 10 tane trabzanımızı öreceğiz. Şimdi ben artık üst sıraları anlatmayacağım. İnşallah anladığınızı düşünüyorum. Aynı şekilde ilerleyecek çünkü. Şimdi bir üst sırada burada yine modelimizi uyguluyoruz. Bu kenarımızda. Şöyle sayalım. O ilk yaptığımız modelle beraber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane modelimizi öreceğiz.
Ve buradaki üçlü trabzanlarımızı öreceğiz. Daha sonra buradaki boşluktan başlayarak 10 tane yine modelimizi öreceğiz. Evet, bir üst sırada da tabii ki aynı şeyi bu karşıda da öreceğiz. İki kenarda da öreceğiz ki böyle V ilerlesin. Bu iki kenarda arttırmaya devam ediyoruz zaten önüyle arkasında çantanın. Şimdi bu boşluğa örüp de bu üçlüleri ördüğümüz zaman buradaki modelin üstünde bir boşluk oluşacak zaten. Öbür sırada o boşluğa da öreceğiz ve buradaki model sayımız 11'e çıkacak. Bu sıramızda 10 tane, diğer sıramızda 11 tane olacak model sıramız. Bir üst sırada da 11 tane olacak model sıramız. Ama bir üst sırada 12 tane olacak bu model sıramız. Çantamızın genişlemesi için iki sırada bir artıyor. Bu modellerimizin sayısı iki sırada aynı kalıyor. 2 sırada artıyor. Burada başlarken de 2 sıra 8 model ördük. 2 sıra 9 model ördük. 2 sıra 10 model öreceğiz. 2 sıra 11 model, 2 sıra 12 model olarak çantanızın genişliği ne kadar olsun istiyorsanız o uzunluğa ulaşana kadar buradaki arttırma işlemi devam edecek. Aynı şekilde öreceğiz. Bir sonraki sırada bunun üstüne bir model örmüyoruz. Diğer sırada burada oluşan boşluğa model örüyoruz. Bir sırada örülüyor, bir sırada örülmüyor bu boşluk. Bir sırada oluşuyor, bir sırada oluşmuyor yani. Evet, bu şekilde. Ben de çantamızın yüksekliğini olması gerektiği ölçüye gelene kadar, yani kendi istediğim ölçüye gelene kadar, siz de kendi istediğiniz ölçüye gelene kadar buradaki genişletme işlemine devam edin. Devam ettikten sonra kaç santim olduğunu bu kenarın size ölçüsünü vereceğim. Şimdi o yüksekliğe ulaşana kadar arttırmalarımıza devam edelim. Aynı şekilde örüp gelelim. Evet, çantamızı örüp geldik. Bu şekilde arttırmalarımız bitti. Bu yükseklik benim için yeterli. Şöyle şu orta yerdeki oluşmuş olan boşluklardan saydığımız zaman bu ortada başlamış olduğumuz yuvarlak kısım, bunu da sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, bu sırayla beraber 19 sıra örmüşüz toplamda. Çantamızın bu ortasına başladığımız yerden itibaren saydık. 19 sıra örmüşüz. Burada da kenardaki arttırma sayılarımız, burada 2 tane yan yana ördüğümüz üçlü trabzan var. Burada. Bu trabzanlardan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Buradaki modelimizi de 12'ye ulaşana kadar kenarlarda arttırma işlemine devam ettik. Şimdi artık arttırma yapmayacağım. Bu kısmını ve bu kısmını ayrı ayrı öreceğiz. Ve burası biraz yükselecek. Çanta şekline dönüşecek modelimiz. Şimdi üst kısma nasıl geçtiğimi anlatayım ama ben şöyle santim olarak da size ölçüsünü vereyim. Şöyle orta kısmı ölçtüğüm zaman 24 santime ulaşana kadar arttırmamızı yapmışız. Şöyle 24 santim. Şu şekilde geniş yerinin enini ölçtüğüm zaman şöyle 34 santim oldu genişletme işleminden sonra. Şöyle tabanını da ölçeyim ben size. Aklınızda soru işareti kalmasın. Ve tabanımız da 20 santim. Bir de şuranın yüksekliğini ölçelim. Şöyle 10 santim. 10 santim bu kenar kısmına ulaştıktan sonra 10-11 santim, hatta 11 santim kenar kısmımızın uzunluğu. Bu kadar büyüttükten sonra çantamızı şimdi kenar kısımlarını örmeye başlayacağız. Şimdi tığımıza doluyoruz. Burada şimdi buralarda geçiş yaptığımız gibi yapmayacağız. Burada normal 2 tane zincir çekelim.
Ve buradaki 1, 2, 3. zincirimizin tepesinden batarak buraya kaydırma yapalım. Şimdi burada 1, 2, 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Ve buradaki alttaki uzun üçlü trabzanımızın gövdesinden taktık. Ve buraya yine üçlü trabzanımızı yaptık. Şimdi bu kısmı ve bu kısmı ayrı ayrı döne döne öreceğim için bu şekilde yaptım. Daha sonra bu kısmı ayrı öreceğiz. Şimdi bu yan tarafı öreceğiz sadece. Evet, tığımıza doladık. Ve üçlü trabzanımızı yaptıktan sonra burada önümüzde hemen modelimizi örmemiz lazım. Altta üçlü trabzanımız var. Onun için boşluğa ikili trabzan yapalım. Alttaki üçlü trabzandan bir üçlü trabzan. Ve bu arkadaki boşluğa yine ikili trabzan. Evet, normalde modelimiz zaten bu şekildeydi. Yine önümüzdeki boşluktan aynı modeli uygulamaya devam ediyoruz. Burayı atlıyoruz. Ve önümüzdeki boşluktan ikili trabzan. Alttaki üçlü trabzandan üçlü trabzan. Ve yine arkadaki boşluktan ikili trabzan. Olacak şekilde aynı modelimizi uygulayacağız. Şimdi burada bu kenar kısmına kadar, buradaki kenarımıza kadar örelim. Burayı da detaylı bir şekilde anlatayım ben size birkaç sıra. Şimdi buraya kadar bütün boşluklarımıza aynı modelimizi uygulayıp geliyoruz. Evet, köşeye kadar geldik. Bu baştaki trabzanı saymıyorum. Burada oluşan modelden saydığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane modelimizi uyguladık. Ve bu kenara kadar geldik. Burada 2 tane üçlü trabzan yaptığımız yerdeyiz. Evet, burada yine bu üçlü trabzanlardan önce bir boşluk var. Gördüğünüz gibi altta da üçlü trabzanımız var. Buraya modelimizi yine uyguluyoruz. İkili trabzan. Üçlü trabzan. Yine arkadaki boşluğa ikili trabzan. Bu modelimizle beraber bu kenarda 12 tane modelimiz oldu. Bu baştaki trabzanı saymadım. Sadece modelleri saydım. 12 tane modelimiz var. Şimdi bu kenardaki 2 tane üçlü trabzana yine üçlü trabzan yapıyoruz. Bu hemen yanındaki üçlü trabzana da yani 2 tane burada üçlü trabzan örüyorduk yan yana. İkisini de ördük. Şimdi şöyle çevirelim. 2 tane üçlü trabzanımızı ördükten sonra yine bakın burada altta üçlü trabzanımız var ve önümüzde bir boşluğumuz var. Buraya da ikili trabzan. Alttaki üçlü trabzandan üçlü trabzan. Ve arkadaki boşluğa yine ikili trabzan yapıyoruz. Ve önümüze gelen boşluklara aynı modelimizi uygulayacağız. Burada da ikili trabzan, üçlü trabzan, ikili trabzan olarak öreceğiz. Evet, bu şekilde dönmüş olduk köşemizi. Ve buradaki modellerden başlayacağız saymaya. Burada 2 tane yan yana üçlü trabzanımız vardı. Bunu saymadım. Bu model 1, 2 ve boşlukları sayalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Buradaki boşluğumuzla beraber 12 tane modelimizi örüp gelelim. Evet, kenara kadar örüp geldik. Şu 2 tane yan yana yapmış olduğumuz trabzanları yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane modelimizi uygulayıp geldik.
Şimdi burada döne döne öreceğimiz için buradaki üçlü trabzanın gövdesinden tutturuyoruz. Bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Şimdi bir tane zincir çektik. Tığımıza doladık ve modelimizi çeviriyoruz. Sadece bu yan tarafı öreceğiz şimdi. Diğer tarafı daha sonra öreceğiz. Evet, çevirdikten sonra burada altta yapmış olduğumuz üçlü trabzana, şimdi yaptık daha dönmeden önce, onun gövdesinden tığımızı geçirelim. İpimizi çıkaralım. Şöyle gövdenin altından takalım. İpimizi çıkarıyoruz. Tığımızdaki 3 tane ilmeği 1, 2, 3 seferde örerek üçlü trabzan yaptık. Şimdi tığımıza doluyoruz. Ve şimdi önümüzdeki bu üçlü trabzanı atlayıp buradaki trabzandan, boşluktan devam edeceğiz. Aynı modelimizi uygulamaya. Yani önümüzdeki boşluğu atladık. Ve önümüzdeki buradaki 3 tane olan trabzanları atlıyoruz. Ve buradaki boşluğa batarak ikili trabzan yaptık. Tığımıza doladık. Ve şöyle çevirdiğimiz zaman bakın burada altta, hemen boşluğun altında üçlü trabzanımız. Bunun gövdesinden tığımızı takıyoruz. Ve buraya üçlü trabzan yapıyoruz. Şimdi önümüzdeki ikili trabzan yaptığımız aynı boşluğa ikili trabzan yapıyoruz. Aynı modeli uyguluyoruz yani, ama tersten örüyoruz bu sefer. Şimdi yine önümüzdeki modeli atladık ve buradaki boşluktan devam ediyoruz. İkili trabzan. Şöyle arkadan alttaki üçlü trabzanın gövdesinden takalım. Üçlü trabzan. Ve yine buradaki boşluğa ikili trabzan. Yani aynı modelimizi devam ettirmiş oluyoruz ama tersten alıyoruz üçlü trabzanları bu sefer. Bu şekilde öreceğiz. Bütün boşluklarımıza yine modelimizi uygulayalım. Sayalım burada da. Şöyle bir tane modeli yapmıştık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane buraya modelimizi örüp gelelim. 11 tane. Ortaya kadar örüp geldik. Şöyle baştaki üçlü trabzanı saydığımız zaman bunu saymadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane trabzanlarımızı yaptık. Ve buradaki köşedeki ördüğümüz yere kadar geldik. Şimdi burada modelimizi uyguladık. Bu aramızda modelimiz olmayacak. Buradaki 2 tane üçlü trabzanları normal örelim. Şimdi beni bir önceki renk geçişli olan çantamda izleyenler olduysa burasını farklı bir şekilde geçmiştim. Değişik bir şekilde geçmiştim. Burada kesme işlemi uygulamıştım şimdi. Ama bu çantamızda uygulamayacağım. 2 tane üçlü trabzan olan yeri, yan yana olan yeri, ikisine yine birer tane üçlü trabzan yapalım. Çünkü öyle biraz karışık olmuş video. Belki bu şekilde daha düzgün anlaşılır. Evet, burada bir boşluğumuz oluştu. Şu an 11 tane modelimizi uyguladıktan sonra 2 tane yan yana olan üçlü trabzanlarımızı yine aynı şekilde ördüm. İkisine de üçlü trabzan yaptım. Şimdi buradaki modelimizi de atlayacağız. Ve buradaki boşluktan devam edeceğiz. Çünkü modelimizi de buraya örmemiz lazım. Burayı örmemiz gerekmiyor bu sırada. Ve buradaki önümüzdeki modelimizi atladık. Buradaki boşluktan devam ediyoruz. Yine ikili trabzan yapalım boşluğa. Ve şöyle bakınca arkadaki üçlü trabzandan yine bir tane üçlü trabzan.
Ve buradaki boşluğa yine ikili trabzan. Modelimiz bu şekildeydi. Şimdi önümüzdeki boşluktan devam edeceğiz. Yine aynı modelimizi yapmaya. İkili, aşağıdaki üçlü trabzandan üçlü trabzan. Yine aynı model, ikili, üçlü, ikili trabzan. Bu kadar modelimiz. Evet, şimdi şöyle göstereyim. Burada 11 tane model örmüştük bu kenarımızda. Daha sonra 11 tane modeli ördükten sonra bu kenardaki 2 tane üçlü trabzanımıza yine 2 tane üçlü trabzan yaptık. Bu kenardaki 2 tane üçlü trabzanımızdan sonra burası 2 tane üçlü trabzanımız. Bundan sonra kaç model öreceğiz? Burada örmüştük. Şimdi sizle beraber 1, 2, boşlukları sayıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yine 11 tane buraya 11 tane modelimizi örelim ve burada yine buradan üçlü trabzan yapacağız. Kenar için dönüş yapacağımız için buraya model uygulamıyoruz. Sadece üçlü trabzan öreceğiz. Şimdi bu iki tane yan yana yapmış olduğumuz üçlü trabzanlardan sonra 11 tane buradaki boşluğa kadar modelimizi örüp gelelim. Evet, sıramızın sonuna geldik. 11 tane yine modelimizi örüp geldik. Şimdi burada en sonda yapmış olduğumuz üçlü trabzan vardı kenarda. Bundan tığımızı takıyoruz ve üçlü trabzan yapıyoruz. Burada 3 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3 ve çeviriyoruz modelimizi. Önümüzdeki boşluktan hemen başlıyoruz modelimizi uygulamaya. İkili trabzan, alttaki üçlü trabzandan üçlü trabzan ve arkadaki boşluğa yine ikili trabzan olacak şekilde modelimizi uyguladık. Yine devam ediyoruz modelimizi uygulamaya. Boşluklara ikili trabzan, üçlü trabzan, ikili trabzan yaparak modelimizi yine kenara kadar aynı şekilde uygulayacağız. Evet, yine sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Buraya da yapacağız. 12. Şimdi 11 tane yapıp gelelim. Burayı beraber örelim. 11 tane modelimizi uygulayıp gelelim. Evet, 11 tane modelimizi örüp geldik. Şimdi burada 2 tane üçlü trabzan yaptığımız yere kadar geldik. Şöyle göstereyim ben size. Şurada 2 tane yan yana üçlü trabzan yapıyorduk ve bundan önce bir tane boşluğumuz var ve sonra da bir tane boşluğumuz var. Bu boşluklara da modelimizi öreceğiz. Tığımıza ipimizi doladık ve önümüzdeki boşluğa 2 tane üçlü trabzan yaptığımız yan kenarın buradaki boşluğuna da ikili trabzan. Bu üçlü trabzanımıza üçlü trabzan ve arkadaki boşluğa yine ikili trabzanımızı yapalım. Ve bu yandaki 2 tane üçlü trabzanımızı yan yana ördüğümüz üçlü trabzanlarımızı örmeyeceğim. Bunları atlıyorum ve diğer buradaki boşluktan devam ediyoruz modeli uygulamaya. İkili trabzan, üçlü trabzan, arkadaki boşluğa yine ikili trabzan. Evet, bu şekilde modelimiz devam edecek. Yine boşluklara aynı şekilde modelimizi öreceğiz. Sadece kenar kısmındaki 2 tane yan yana olan üçlü trabzanımızı örmeyeceğiz. Evet, bu şekilde örelim. Ve kaç tane model olduğunu toplamda size söyleyeceğim. Buraya kadar örüp geliyoruz. Evet, diğer kenara kadar örüp geldim ve sayalım toplamda kaç modelimiz olmuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 tane modelimiz olmuş.
Şimdi bu kenara da bir tane model öreceğiz. Bununla beraber 24 tane modelimiz olacak bu sırada. Evet, 24 tane modelimiz oldu bununla beraber. Şimdi bu kenarda örmüş olduğumuz üçlü trabzandan bu şekilde yine üçlü trabzanımızı örüyoruz. Bir tane zincir çekip dönüyoruz. Ve bu şekilde şimdi yapmış olduğumuz bu kenardaki üçlü trabzanın gövdesinden tığımızı tutturarak yine üçlü trabzan yapıyoruz kenarda. Ve önümüzdeki modeli atlıyoruz. Çünkü bundan başlayacağız bu sıramızda. Bir tane ikili trabzan. Şöyle çevirince altta üçlü trabzan. Ve boşluğa ikili trabzan olacak şekilde yine modelimizi uygulayacağız. Şimdi bu kenardaki trabzanı saymıyorum. Bu modellerden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 tane örüyoruz bu sırada da. 23 tane aynı modelimizde boşluklarımıza örüp geliyoruz. Sıranın sonuna kadar örüp gelelim. Buradaki artık 2 tane olan üçlü trabzanları örmüyoruz. Hepsine modelimizi uyguluyoruz. Burada da modelimizi uyguluyoruz. Burada da hepsine modelimizi uygulayıp bu sıra buraya kadar geliyoruz. Evet, şimdi sıranın sonuna kadar modelimizi uygulayacağız demiştim ama ben 11 tane ördükten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Buradaki modeli beraber yapalım dedim. Kenardaki. Bu boşluğumuza da bir tane ikili trabzanımızı yaptıktan sonra altta buralarda modelimizi oluştururken bir tane de üçlü trabzan yapıyorduk. Alttaki trabzanlardan. Burada 2 tane trabzanımız vardı bu yanda. Onun için burada ikisini beraber takıyoruz. Ve bu şekilde bir tane üçlü trabzan yapıyoruz buraya. 1, 2, 3. Ve yine ikili trabzanı yaptığımız aynı boşluğa ikili trabzan yaparak devam edeceğiz modelimizi uygulamaya. Evet, ve sıradan devam ediyoruz. Aynı modellerimizi kurmaya. Yine üçlü trabzanlardan üçlü trabzan. Sıranın sonuna kadar modelimizi yapalım hepsine. Bu kenar kısmımız bu şekilde göründü. Burada bir tane tekli bir tane olan üçlü trabzanımızı bu ikisini beraber tutturarak ördük tığımıza. Ve bu şekilde devam ediyoruz modelimize. Sıranın başına kadar örüp gelelim. Evet, 23 tane modelimizi toplamda sıranın sonuna kadar ördük. Ve şimdi tığımıza doluyoruz. Ve burada alttaki üçlü trabzandan şu şekilde üçlü trabzanımızı yapalım. Bir, iki, 3 tane zincirimizi çekip dönüyoruz. Evet, hemen önümüzdeki boşluktan başlıyoruz. Modelimizi yapmaya. İkili trabzan. Ortadaki üçlü trabzandan üçlü trabzan. Ve yine arkadaki ikili boşluktan ikili trabzan yaptığımız aynı yerden ikili trabzan yapıyoruz. Ve tekrar devam ediyoruz modelimizi uygulamaya. 1, 2, 3 tane trabzan yapıyoruz. 2 tane ikili, 1 tane üçlü, her zaman olduğu gibi değişen bir şey yok. Şu şekilde görünüyor kenar kısımlarımız. Bu
sıramızda da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve burada da bir tane boşluğumuz var. 24 tane modelimizi uygulayıp geleceğiz bu sırada da. Hepsine her sırada anlattığım şekilde aynı modelimizi sıranın sonuna kadar uygulayıp gelelim. Evet, sıramızın sonuna kadar ördük. 24 tane modelimiz oldu toplamda. Ve bu kenarımızda önümüzdeki kenardaki ilmekten batarak bir tane üçlü trabzanımızı yapalım. Bir tane zincir çekip modelimizi çeviriyoruz. Ve şimdi kenara yaptığımız trabzana batarak bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Arkadan ve önümüzdeki boşluğa ikili trabzan ve yine alttan üçlü trabzan ve boşluğun içine ikili trabzan olacak şekilde yine modelimizi uygulayacağız. Bu sıramızda da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 tane modelimizi örüp geleceğiz. Sıranın sonuna kadar örüp gelelim. Sıramızın sonuna kadar 23 tane modelimizi örüp geldik. Şimdi bu sondaki modelimizi de şu şekilde tığımıza takalım ve üçlü trabzan yapıyoruz bu kenarda. Buraya 1, 2, 3 tane zincir çekip dönüyoruz. Modelimizi önden öreceğimiz zaman 3 tane zincir çekip de dönüyoruz. Arkadan öreceğimiz zaman bir tane zincir çekip de dönüyoruz. Şimdi burada ilk boşluktan başlayarak yine modelimizi uyguluyoruz. İkili trabzan, alttaki üçlü trabzandan üçlü trabzan ve yine buradaki boşluğumuzda ikili trabzan yapalım. Ve aynı modelimizi yine sıranın sonuna kadar öreceğiz. Bu sıramızda da 24 tane model olacak. Bir sırada 24 tane model oluyor. Bir sırada 23 tane model oluyor. Bu şekilde çantamızın uzunluğunun ne kadar olmasını istiyorsak o uzunluğa ulaşana kadar çantamızı uzatalım. Ve daha sonra diğer kenarda da ön kısmından başlayacak şekilde çantamızı buradan ipimizi buradan ekleyerek buradaki üçlü trabzandan bu şekilde bir tane üçlü trabzan yaparak modellerimizi uygulayarak diğer yan parçamızı da örelim. Burası gibi aynı şekilde buraya da örelim. Çantamızın uzunluğu bittikten sonra askısını örmek için görüşelim. Evet, yan kısımlarımızı ördük. En son burada çantamızın iç yüzünden ördüğümüz sırada, yani bu şekilde tersten takarak ördüğümüz sırada bitirdim modelimizi ve bir tane zincir çekerek ipimizi kestim. Ve buradan yine orta yerdeki 3 tane zincirin bu başındakinden trabzanların birincisinden ipimizi ekledim. 3 zincir yapıp yine bu öndeki trabzandan üçlü trabzan yaparak bu yan tarafı da örmeye başladım. Toplamda burada 12 sıra yanlarımız için modelimizi uzattık. 12 sıra boyunca aynı şekilde anlattığım şekilde modelimizi ördük. Toplamda 12 sıra ördük. Şöyle yan kısmın ölçüsünü de vereyim ben size. Şöyle ölçtüğümüz zaman 21 santim oldu benim kenar kısmım. Siz isterseniz daha uzun yapabilirsiniz ya da daha kısa yapabilirsiniz. Şöyle ağız kısmını da ölçeyim ben size. 12 santimde ağız kısmımızın genişliği oldu. Şuradan da ölçecek olursak yine 21 santim. Bir yan tarafının şöyle genişliği 21 santim oldu.
Evet, şimdi ağız kısmını örmeye başlayabiliriz. Askımızla beraber öreceğiz. Yine burada tersten ördüğümüz yerde bir tane zincir çekip modelimizi çevirelim. Ve bu önümüzdeki boşluğa batarak bir tane sık iğne yaptık. Şimdi burada tığımıza doluyoruz ve burada alttan uzanan üçlü trabzanlara tığımızı takıyoruz ve ikili trabzan yapacağız bu sırada. Tığımızda 3 tane ilmeğimiz var. İkisini örüyoruz ve diğer ikisini örüyoruz. İkili trabzan yaptık ve arkadaki boşluğa bir tane sık iğne yaptık. Geçiyoruz buradaki boşluğumuzda. Aynı modeli uygulamaya devam ediyoruz. Sadece ikili trabzanla başlıyorduk. Şimdi sık iğne ile başlıyoruz. Tığımıza doladık ve ikisini örüyoruz. Sık iğnemizi yaptık. Şimdi tığımıza doluyoruz ipimizi ve alttaki üçlü trabzandan, normalde burada üçlü trabzan yapıyorduk. Ama şimdi ikili trabzan yapıyoruz. Tığımıza taktık. Tığımızda 3 tane ilmeğimiz var. İkisini ördük. İkisini ördük ve ikili trabzanımızı yaptık. Arkadaki boşluğa bir tane, 2 tane olan sık iğnemizi, ilmeğimizi tığımızdan geçirerek sık iğne yapıyoruz. Bu sıramız da bu şekilde ilerleyecek. Bir sık iğne, bir ikili trabzan, bir sık iğne. Normalde ikili trabzan, üçlü trabzan, ikili trabzan yapıyorduk. Şimdi bir sık iğne, bir ikili trabzan, bir sık iğne olarak aynı modeli devam edeceğiz bu sıramızda. Bu şekilde bütün boşluklarımızda bir sık iğne, bir ikili trabzan, bir sık iğne olacak şekilde bütün sıramızı dolaşıyoruz. Buraya karşıya kadar bu yanımızı örüp gelelim. Evet, bir sık iğne, bir ikili trabzan, bir sık iğne olarak şurada başlamıştık. Bu şekilde bu kenarımıza kadar geldik. Burada da en son boşluğumuza bir sık iğne, ikili trabzan, bir sık iğne yaptık. Ve burada kenardaki trabzandan da batarak bir tane bu köşeye de sık iğnemizi yapalım. Şimdi burada şu şekilde tığımızdan ilmeğimizi dolayıp çıkararak askımız için buraya 50 tane zincir çekeceğim. Bu şekilde sayacağız hepsini. 50 tane olana kadar zincirlerimizi çekip geliyoruz. Şimdi şöyle 50 tane zincirimizi çektik. Santim olarak da kaç santim olduğunu ben size ölçeyim. Şöyle ölçünce 39 santim olmuş zincirimizin uzunluğu, ama üstünü ördükçe kısalacaktır bu askının boyu. 39 santime ulaşana kadar zincirlerinizi çekin siz de. Ben 50 tane ördüğümde 39 santime ulaştı. Benim için yeterli. Bitirdikten sonra karşıya eklerken şu şekilde zincirlerimizin yönünün düzgün olduğuna dikkat ediyoruz. Ve burada karşıdaki en son yapmış olduğumuz ilmeğimizden şu şekilde batalım. Ve yine buraya sık iğnelerimizi yapmaya devam edelim. Bir tane sık iğne yaptık. Şimdi buradaki boşluğumuza bir tane sık iğne ve bu üçlü trabzandan yine bu şekilde gövdesinden takalım. Ve ikili trabzan. Aynı karşıda yapmış olduğumuz modeli burada da ağız kısmında uyguluyoruz. Yine boşluğa sık iğne ve diğer boşluğa geçiyoruz. Yine bir sık iğne, alttaki üçlü trabzandan bir tane ikili trabzan, 1 2, arkadaki boşluğa bir tane sık iğne. Evet, bu şekilde yine diğer karşıya kadar askımızın etrafında ağız kısmımızı örüyoruz. Ve buraya geldiğimiz zaman şöyle çevireyim çantayı.
Buraya kadar modelimizi uyguladıktan sonra en son buradaki boşluğa da bir sık iğne, ikili trabzan, bir sık iğne yapıyoruz. Ve buradaki yine boşluğumuza batarak bir tane sık iğne yaptıktan sonra yine 50 tane zincir çekeceğiz. Diğer karşıda yaptığımız gibi. Ve buraya kadar burada ekleme yapacağız. Buraya kadar modelimizi uygulayalım. 50 tane zincirimizi çekelim, gelelim. Kenar kısmımızı ördük ve 50 tane zincirimizi çektik bu askamız içinde. Ve şimdi burada bir sırada sık iğne öreceğiz. Şu 50 tane zincirimizi çektikten sonra burada ilk başlarken yapmış olduğumuz bir tane sık iğne vardı. Bu sık iğneye batıyoruz ve buraya bir tane kaydırmamızı yapalım. Yine bir tane zincir çektik ve aynı boşluğa bir tane sık iğne yaptık. Önümüze gelen bütün ilmeklerin tepesine bir sıra boyunca sık iğne öreceğiz. Bu şekilde hepsine sık iğnemizi örelim. Hepsine sık iğne yapıyoruz. Birer tane. Bir sıra boyunca sık iğnemizi örelim. Burada 50 tane zincir çektiğimiz yere geldiğimiz zaman da yine buradaki sonuncu sık iğnemize de bir sık iğne yapıyoruz. Ve buradaki zincirlere şu şekilde batarak hepsine birer tane sık iğnemizi yapacağız. Bu şekilde. Aynı gösterdiğim gibi sık iğne yapacağız. Burada da 50 tane sık iğne yapacağız zincirlerimizin üstüne. Ve buraya geldiğimizde buradaki en sonuncu zincirimizi yaptıktan sonra buradaki sık iğneye batarak devam edeceğiz. Yine hepsine birer tane sık iğnemizi yapıyoruz. Burada da sıra sonuna kadar. Ve daha sonra şimdi çekmiş olduğumuz 50 tane zincire de yine aynı şekilde sık iğnelere sık iğnemizi zincirlerinde bu şekilde üstünden sık iğnelerimizi yapalım. Hepsine sık iğne yapacağız. Buraya kadar bir sıra boyunca sık iğne yapıp gelelim. Evet, bir sıra boyunca sık iğnemizi ördük. Buradaki zincirlerimize de ördük. Ve kenar kısımlarımıza da ördük her yerine. Şimdi sıramızı başladığımız yere kadar geldik. Burada yine ilk yaptığımız sık iğnenin tepesinden batalım. Bir tane kaydırma yapıyoruz. Bir zincir çekip yine aynı sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne yapalım. Evet, bu sıramızda bir sıra daha hepsine birer tane sık iğne yapacağız. Bütün sık iğnelerin tepesine birer tane sık iğne yapalım. Evet, bu şekilde sık iğnelerimizi yapıp geliyoruz. Bir sıra boyunca yine buraya kadar hepsine birer tane sık iğnemizi yapıp gelelim. Bir sıra daha sık iğnemizi örüp başlangıç yerine kadar geldik. Şimdi burada ilk başta yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesinden batarak yine bir tane kaydırmamızı yapalım ve bir tane zincirimizi çektik. Şimdi buradaki sık iğneye batmayacağım. Diğer sık iğneden batarak modelimizi uygulamaya başlayalım. Önümüzdeki sık iğneye bir sık iğne yaptık. Önümüzdeki sık iğnenin altındaki sık iğneye şöyle göstereyim. Önümüzdeki sık iğnenin altındaki sık iğneden batarak şu şekilde uzun bir sık iğne yaptık. Önümüzdeki sık iğneye normal bir sık iğne yaptık. Önümüzdeki sık iğnenin altındaki sık iğneye bir tane sık iğne yaptık. Uzun bir sık iğne. Evet, normal bir sık iğne. Bir sık iğnenin altındaki sık iğneden bir sık iğne. Uzun bir sık iğne olacak bu. Yani bir normal sık iğne. Alt sıradan bir uzun sık iğne. Bir normal sık iğne. Bir de önümüzdekinin altından uzun bir sık iğne olacak şekilde modelimizi uygulayacağız.
Evet, bu şekilde bir normal sık iğne, bir uzun sık iğne, bir normal, bir aşağıdan, bir yukarıdan, bir aşağıdan, bir yukarıdan olacak şekilde bir sıra boyunca yine bu başlangıç yerine kadar, eğer karıştırırsanız burada yer belirleyici takabilirsiniz birinci sık iğnemize. Evet, bu şekilde bir sıra boyunca modelimizi uygulayıp gelelim. Evet, bir sıra boyunca modelimizi örüp geldik. Bir kısa bir uzun sık iğnelerimizi yaptık. Burada kaydırma yaptığımız yer var. Şimdi bu kaydırma yaptığımız yeri atlıyoruz ve burada ilk başta yapmış olduğumuz bir tane ilk başladığımız sık iğne var. Bu sık iğneden tığımızı geçirelim ve bir kaydırmamızı yapalım. Bir tane de zincirimizi çektik. Şimdi burada ilk kısa sık iğne ile başlamıştık. Normal sık iğne ile. Şimdi buradaki sık iğnenin altındaki sık iğnenin tepesinden batarak uzun sık iğne ile başlıyoruz. Ve burada uzun sık iğnemiz var önümüzde. Buradaki uzun sık iğnemizin tepesine kısa sık iğne yapıyoruz. Normal tepesine batıyoruz. Önümüzdeki sık iğnenin altındaki sık iğneden uzun bir sık iğne. Önümüzdeki uzun sık iğnenin üstüne kısa sık iğne. Kısa sık iğnenin altındaki sık iğneden uzun sık iğne. Evet, bu şekilde bir sıra daha modelimizi uygulayalım. Yani bir sıra örmüştük. Şimdi ikinci sıradayız. Modelimizi buraya sıranın başına kadar bir kısa sık iğne, bir uzun sık iğne olacak şekilde örüp gelelim. Şimdi ben burada 3 sıra uyguladım gösterdiğim modeli. Biz sizle beraber ördüğümüz birinci sıra. Daha sonra ikinci sırayı örmüştük. Bir sıra daha ördüm. 3 sıra ördüm ben aynı modelden. 3 tane modelimiz oluşana kadar ördüm. Siz daha enli isterseniz daha birkaç sıra daha yapabilirsiniz aynı modeli. Evet, bu sırada da alttaki sırada da yine aynı şekilde ilk sık iğnemize battım, kaydırma yaptım, bir zincir çektim ve bir tane sık iğne, bir kısa sık iğne, bir uzun sık iğne olacak şekilde bir sıra daha modelimizi örüp geldim. Toplamda 3 sıra uyguladım yani modelimizi. Şimdi burada sıramızın başına geldiğimizde birinci sık iğneden batıyoruz. Yine kaydırmamızı yapalım. Bir tane zincirimizi çektik ve buradaki ilk sık iğneden başlayarak hepsine birer tane sık iğne yaparak bitireceğim sıramızı, askımızı. Bu şekilde hepsine normal birer tane sık iğne yapalım bir sıra boyunca ve askımızı bitirelim. Siz daha enli isterseniz modeli uygulayabilirsiniz birkaç sıra daha. Şu şekilde bir sırada sık iğne yapacağım. Buraya kadar örüp gelelim. Şöyle askımızın enini ölçeyim ben. Belki daha enli yapmak isterseniz devam edersiniz. Sık iğne sıralarıyla beraber 3 santim askımızın enliliği. Daha enli olmasını isterseniz birkaç sıra daha modeli devam ettirebilirsiniz. Evet, bir sıra boyunca sık iğne örüp gelelim. Evet, bir sıra boyunca sık iğnemizi ördüm ve buraya kapağımızı diktim. Siz isterseniz kendiniz de örebilirsiniz. Bir sıra boyunca sık iğnemizi ördükten sonra bu şekilde ipimizi kestim. Sonuncu sık iğnemizi yaptıktan sonra ve bu ucumuzu şu şekilde çıkarıyoruz. İlk başta yapmış olduğumuz sık iğne değil, diğerinden batalım. Şöyle iki kanadının altından tığımızı geçirelim ve bu ipimizi arkaya doğru çekelim. Şimdi de burada en son yapmış olduğumuz sık iğnenin şu şekilde alttaki kanadıyla beraber tığımızı takalım ve bu ipimizi içeri doğru çekelim. Evet, bu şekilde daha düzgün bir bitiş elde edebiliriz. Şimdi burada ucumuzu düğümleyelim. Alttaki herhangi bir ilmekten tutarak şöyle ucumuzu düğümleyelim. Ve çantamızın içinde oluşan uçlarımızı şöyle sık iğnelerin altından ilerleterek kaybedeceğiz bir süre ve daha sonra keseceğiz fazlalık ucunu. Şöyle ilmeklerin altından geçirerek düzgün bir şekilde gizleyelim burada ipimizi.
bir müddet gizledikten sonra keseceğiz ucumuzu. İçte olan bütün uçlarımız, başka uçlarınız da varsa onları da aynı şekilde bir düğüm atıp içinden geçirerek bu şekilde yürüterek kesebilirsiniz fazlalık ucunu. Evet, çantamızın yapılışı bitti bu şekilde. Siz daha enli yapabilirsiniz burayı, siz bilirsiniz. Daha da uzatabilirseniz daha da uzun yapabilirsiniz. Çantayı aynı mantıkta ilerleyecek. Şöyle çantamızın bittikten sonra ölçülerini de ölçelim beraber. Şöyle tabanımız 20 santim. Tabanımız 20 santim. Şu en geniş yerinden ölçtüğümüz zaman çantamızın genişliği 52 santim. En geniş yeri 52 santim oldu. Şöyle askımızın da boyunu ölçelim. Ne kadar olmuş uzunluğu? Evet, 39 santim. Çantamızın askısının uzunluğu da 39 santim oldu. Şu mesafenin uzunluğunu da ölçelim. Eğer merak edenler varsa. Şöyle bitirdiğimiz zaman yan uzunluğumuz 23 santim oldu. Evet, bu şekilde çantamız gayet güzel büyük bir çantamız oldu. Bu şekilde ağız kısmı açık duruyor, ağzı. Ama siz isterseniz bu yanlardan sık iğneyle, tığla ya da iğneyle dikerek bir ortasına kadar, ne kadar olmasını isterseniz buradaki açıklığı dikebilirsiniz ya da birleştirebilirsiniz bu yanlarını iki kenarından da. Eğer çantanızı astarlayacaksanız bu şekilde açıkken astarlayın ve daha sonra dikin kenarlarını. Evet, bu şekilde güzel bir çantamız oldu. Evet, farklı tariflerde, farklı modellerde güzel çantaları, tariflerini anlatmaya devam edeceğim. Lütfen kanalıma abone olup beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Eğer çantalarımın devam etmesini istiyorsanız abone olmayı lütfen unutmayalım. Örecek olan herkese kolaylıklar dilerim.